Merhabalar arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir poğaça tarifi hazırladım. Ben etli yaptım ama peynirli, patatesli ya da tereyağlı yapabilirsiniz. Tarifime geçmeden önce beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi o zaman bu güzel poğaçayı nasıl yapmışım hep birlikte izleyelim. Poğaçamızın hamuru için yoğurma kabına öncelikle bir tane yumurtanın beyazını alıyoruz. Sarısını ise üzerine sürmek için ayırıyoruz. Ama üzerini kapatalım, beklerken kuruyup kabuk tutmasın. Yumurta beyazının üzerine bir paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 su bardağı ılık süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ kullanıyoruz. Ama yağın hepsini bu aşamada eklemeyelim. Bardağın dibinde biraz bırakalım ki hamuru toparladıktan sonra kullanıp hamur elimize yapışmadan yoğurabilelim. Unu eklemeden önce biraz karıştırıp mayanın çözünmesini sağlayalım. Artık un ekleyebiliriz. 5 su bardağı un ekliyoruz. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitre ama videonun açıklama kısmına tüm malzemelerin ölçülerini hem bardak kaşık olarak hem de gram cinsinden ekliyorum. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Hamurun elimize sarmamasını yani hiç yapışmamasını istiyorsak onu ekledikten sonra kaşıkla veya spatula ile toparlayabildiğimiz kadar toparlamamız gerekiyor. Ve ayırdığımız bardağın dibindeki yağı ekleyip elimizle yoğurmaya başladığımızda eli asla yapışmadığını göreceksiniz. Bu aşamadan sonra elimizde birkaç dakika yani hamur pürüzsüz olana kadar yoğurmalıyız. Hamur özleşene kadar yani pürüzsüz olana kadar yoğurduktan sonra üzerini kapatıp mayalanması için 40 dakika dinlendiriyoruz. Poğaçamızın dolgusu için karıştırma kabına 250 gram kıyma alıyoruz. Üzerine yemeklik doğranmış bir tane soğan, ince doğranmış 2 diş sarımsak, yine ince doğranmış bir tutam maydanoz, son olarak tuz ve baharat ekliyoruz. 1 çay kaşığı tuz, baharat olarak ise yine birer çay kaşığı karabiber, kırmızı pul biber ve kekik ekliyoruz. Tüm malzemeleri ekledikten sonra birbirine geçene kadar karıştırmalıyız. Ben etli yapıyorum ama alternatif olarak peynirli, patatesli veya sadece yağ sürerek tereyağlı yapabilirsiniz. ...40 dakika sonra mayalanan hamuru artık işleme alabiliriz. Masaya un serperek hamuru indiriyoruz. Ve açmak için hamuru toparlamamız gerekiyor. Ben tek seferde tüm hamuru açtım ama hamuru parçalara ayırarak da açabilirsiniz. Açtığımız hamurun tam yuvarlak olmasına gerek yok. Gelişi güzel açabiliriz. Sadece göz kararı yarım santim inceliğe ulaşana kadar açmalıyız. Açtığımız hamurdan yuvarlak şekiller çıkartmamız gerekiyor. Kalıp olarak 12 santimlik bir kase kullanıyorum. Ama boyutuna çok fazla takılmayın. Biraz daha küçük veya biraz daha büyük bir kase ile de yapılabilir. Kaseyi basıp bıçakla keserek şekillerimizi çıkartıyoruz. Kenarlardan çıkan parçaları tekrar açmak için toparlıyoruz.
Ve çıkarttığımız şekillerin ortasına hazırladığımız kıymalı karışımdan bırakıyoruz. Kıymalı karışımı elimizle bastırarak hafif genişletip düzeltiyoruz. Kıymalı karışımı da ortasına bıraktıktan sonra herhangi bir yerinden yarıya kadar kesip son şeklini verebiliriz. Kestiğimiz yerin bir tarafından tutup yuvarlayarak sarıyoruz. En son uç kısmını birleştirip şekli böylece çıkarmış oluyoruz. İlk açtığımız hamurdan 7 tane şekil çıkartmıştık. Kalan parçaları toparlayıp tekrar açıyoruz ve 4 parça da bu hamurdan çıkartıyoruz. Etrafından çıkan parçaları tekrar toparlayıp birleştiriyoruz. Sonrasında aynı şekilde kıymalı harçtan bırakıp sarıyoruz. En son kalan parçayı ince uzun olacak şekilde açıyoruz. Ve kalan kıymalı karışımı üzerine yayıp rulo şeklinde sarıyoruz. Rulo şeklinde sardıktan sonra uç kısımlarını birleştirip düzelttikten sonra 3 parçaya bölüp tepsinin ortasına yerleştiriyoruz. Bu arada kullandığım tepsinin boyutu 35 santim, 11 tane poğaça ve ortaya 3 tane dekor yerleştirip tüm hamuru kullandım. Poğaçalarımızı hazırladıktan sonra başta ayırdığımız yumurta sarısını sürebiliriz. Poğaçalarımızın üzerinin ışıl ışıl olması ve kolay sürülmesi için yumurta sarısının içine 1 tatlı kaşığı pekmez ve 1 yemek kaşığı süt ekliyoruz. Yumurtayı karıştırdıktan sonra poğaçalarımızın her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Poğaçalarımız fırına girmeye hazır. 180 derece fırında 35-40 dakika pişiriyoruz. Fırını önceden ısıtmaya gerek yok ama fırının fanını açmanızı öneririm. Bu güzel poğaçayı deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basıp küçük de olsa bir yorum bırakırsanız beni destekleyip mutlu edersiniz. Kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce tariflerimi izleyip yorum yapan herkese yürekten teşekkür edip kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.